Tavuk severler burada mı? Ermeni tavuğu yapacağız. Yalnız Ermeni tavuğu deyince zor bir tarif aklınıza gelmesin. Tavuğun istediğiniz herhangi bir parçasından, bölümünden bu tarifi yapabilirsiniz. Günlük yemek olarak yapılabilecek bir tarif. Üst but kullanıyorum. İsteyen pirzola kullanabilir, baget kullanabilir, tavuk göğsü kullanabilir. Tamamen top sizde, hangisini isterseniz. Bu tarifte şu derilere ihtiyacımız yok. Şimdi tavuklarımın gördüğünüz gibi içinde kemikleri var. Bu kemikleri isterseniz böyle çıkartabilirsiniz. Pirzola haline getirebilir. Şöyle çizikler istiyorum sizden. İsterseniz bu şekil yapabilirsiniz. Ya da kemiğini hiç çıkarmadan şöyle bir çizik, iki çizik, üç çizik atabilirsiniz. Yine arka taraftan yine iki çizik, üç çizik. Tamamen top sizde. Bir fırın tepsisi. Lavaş kullanacağız. 2 kat olmasına özen gösterin. Yoksa hemen lavaşınız ıslanır, kendini salar. Önemli püf noktası. Diyelim ki lavaşınız büyük ve şöyle taşma yaptı. Eğer bunu dikkate almaz ve bu şekil fırına atarsanız tepsinin içinde kalmayan lavaşınızın bölümünün her tarafının yandığını görürsünüz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen şöyle lavaşı keseceksiniz ve herhangi bir yere şöyle monte edeceksiniz. Ama benim lavaşlarım tam tepsime göre karabiber, tuz, en az 200 gram. Ben 5 tane kırmızı biber kullanacağım. Bu ara kırmızı biberden gidiyoruz. Sizden istediğim şu üstüne bastırmanız. Evet, üstüne bastırdıktan sonra şu içini çıkarmanız. Şurayı görüyor musunuz? Hemen şu iç tarafını da alıp fazla çekirdeklerinden kurtardıktan sonra bir tane daha yapalım. Şöyle bastırıyorsunuz. Bakın şuralarda zaten yeri var. Her tarafının içine girdiğinden emin oluyorsunuz bu şekil. Dibine kadar bastırın. Dibine kadar. Daha sonra çekin. Olay bu. Şuralarda kalanlar oluyor. Parmağınızla. Evet. Fazla biberini. Bakın şöyle göstereyim size. Fazla biberini şu şekil avucunuza akıtın. İçinde kalanlar artık lezzet için gerekli. Şöyle gelişi güzel. Benim mutfak robotum biraz küçük. O yüzden şöyle bir yer açalım ilk başta. Evet. Geri kalanını da hemen atabiliriz. Mutfakta çözümler bitmez biliyorsunuz. Mutfak çözüm yeri. Bütün işi mutfak robotunda bitirelim. 3 diş sarımsak. Mantar tamamen isteğe bağlı. Yalnız mantarı kesinlikle bu tarifte yıkamanızı istemiyorum. Yıkamıyoruz. Şu şekil. Bakın. Bu şekil soyuyoruz. Şu alt tarafını böyle kazıyoruz. Evet, harika. Ve sadece sap kısımlarını kırarak içine atıyoruz. Mantar sevmeyenler isterse kullanmayabilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane mantar kullanıyorum. Bilemediniz 10 tane. Acı isteyen kırmızı pul biber. Acı istemeyen kırmızı toz biber. Ya Koray çok bu ara kırmızı toz biber, kırmızı pul biber kullanıyoruz. Hemen hemen aynı baharatlar. Ama arkadaşlar bu tarifte baharatları bunlar. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı dolu dolu tuz. Ve kefir. Sade kefir yalnız. Bu ne kadarmış? 250 mililitrenin 200 mililitresi bizim için yeterli. 1 su bardağı kefir. Hemen. Buraya dikkat.
Bu tarifin en önemli püf noktası, biberler tane tane kalmamalı. Bakın bu olmamış. Biberler tane tane, görüyor musunuz? Piştikten sonra ağzımıza gelmemeli biberler. Piştikten sonra parça parça tavuğun üstünde biber kabukları kalmamalı. Tavukla sos bütünleşmeli. O yüzden mikserlemeye devam. En son bir kontrol edelim. Evet, istediğim kıvam bu. İsterseniz mantarları böyle büyük büyük, İsterseniz küçülterek, üstüne çok az zeytinyağı, abartmadan döküyorum, farkında mısınız? Evet. Dolapta bekletecekler. Benim gibi streçliyorlar. İsteyen hemen fırına götürüp pişirebilir ya da benim gibi dolaba kaldırabilir. Çalışan insanlar için, akşam eve gelince yemek yapmak derdi olan insanlar için ya da o günü yoğun geçecek, akşam ne yapsam diye düşünmek istemeyen insanlar için pratik, hızlı, günlük yemek için lezzetli. Siz de benim gibi eve gelince yemek derdiyle uğraşmak istemiyorsanız böyle bekletip akşam çıkartıp yapabilirsiniz. Ya da hemen tarifi yaptıktan sonra fırına koyup pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırında alt üst 200 derecede 60 dakika. O inanılmaz sıcak, yanmadan hemen tam 1 saat oldu. Esasında bu pişti. Ama isteyenler için yarısını kaşarlı yapacağım, yarısını sade servis yapacağım. Kaşarları koyduktan sonra bu tekrar 10 dakika fırına. 10 dakika üstünün nar gibi kızarması için yeterli oldu. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Hele şunu yapmasam hiç affetmem. Açın ağzınızı. Güzel bir tabak çıkartalım. Kebapçı Selahattin'le aramız bozulmasın. Tepsinin altına serdiğimiz lavaş, üstüne biraz salatalık, domates, kıvırcık. Sade bir tabak çıkartıyoruz. Ama gayet şık. Diğer tabağımız üstü kaşar peyniri olan tavuğumuz. Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Yanına yine lavaş ekmeğimiz. Lavaşların iyice kızarmasını istediğim için tepsinin altına yağ sürmedim ben. Biraz tabii ki yapışma oldu. Siz yapışmasını istemiyorsanız mutlaka yağlamayı unutmayın. Hemen bir tadına bakalım. Nasıl pişmiş? İlk önce ona bakalım. Gördüğünüz gibi muazzam pişmiş. Açın ağzınızı. Her zamanki ilk lokma sizin. Şu lavaşın da bir tadına bakalım. Bu kaşarlı tabak benim değil ama yine de bir tadına bakalım. Arkadaşın tabağı ama gelip bir tadına bakıp yorum yapmıyor. Ne yapalım? Biz tadalım. Açın ağzınızı. Yemek hakkındaki fikrim günlük yemek olarak güzel bir yemek. Yapar mıyım? Yaparım. Arkadaşlarıma ikram eder miyim? Ederim. Ama diğer yaptığımız tavuk yemekleri kadar mükemmel mi? Bence değil. Fakat güzel mi? Güzel. Allah var. Saat gecenin 2.30'u, sabaha karşı Çin Yunanistan maçı var. Olimpiyat elemeleri. Maç başlamak üzere. O yüzden biraz acele etmem gerekiyor. Ama yine de abone olmayan vicdansızlar, sizi unutmadım. Gözüm üstünüzde. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.